Arkadaşlar merhabalar. Yine bugün ekonomik takvime öncelikli olarak bakıyorum. Yani bugünkü veriler öyle çok önemli bir veri değil. Tekrar FED faiz monitörüne geçiş yapayım. Burası %26.2'de ama dün bu %30'un da üstüne çıkmıştı. Burada %29.9 görünüyor ama dediğim gibi %30'un da üstüne çıkmıştı. Ve haliyle yine tüm enstrümanların üzerinde baskı oluşmaya devam ediyor. Şimdi inşallah bu baskı önümüzdeki hafta ayın 10'una kadar gelecek ekonomik verilerle ABD verilerinin kötü gelmesiyle inşallah tekrar düzelecek ve azalmaya başlayacaktır. Şimdi gece Bitcoin'de de bir hareket oluşmuş. Ona da bakacağız ama ondan önce risk parametresini yine nötr olarak çalıştırıyorum. Algoritmanın verdiği hedef kanala kadar düşüş gerçekleşirse alıma geçecek. Ama bu yapmış olduğu alımların stoplarını yine hedef kanalın %30'u ile %100'ü arasında değişen oranlarda, enstrümana göre değişen oranlarda çalışacak. Şimdi de algoritmanın verdiği işlem noktalarına bir bakalım. DAX'i 105.91 gelirse sell yapacak. JPY 138.62 gelirse sell yapacak. GBP 118.38 gelirse buy yapacak. Euro 1.05.35 gelirse buy yapacak. ABD hisse senetleri daha henüz açılmadı. Tesla dün günü %6'ya yakın düşüşle kapatmıştı. Şimdi Nasdaq 11.772 gelirse buy yapacak. S&P 500 3.902 gelirse buy yapacak. Şimdi dediğim gibi gece saat 3'te tüm kriptolarda sert bir düşüş olmuş ve bu düşüşle birlikte mesela Bitcoin ilk alım noktasına gelmiş 22.347. Ethereum aynı şekilde 1570'te ilk alım noktasına gelmiş. AVAX 16.22'ye gelmiş. Burası da ilk alım noktası. Matic 1.12.32'yi görmüş. O da ilk alım noktasına gelmiş. DOT 5.75 ilk alım noktasıymış. Burada da çok az bir mesafe kalmış. Ons altın 1821 gelirse buy yapacak. Gümüş 20.50 gelirse buy yapacak. Son olarak da CopyTrade sayfasına gelelim. CopyTrade sayfasındaki büyümemiz de %101'e düşmüş vaziyette. Son bir aydır özellikle arkadaşlar son bir aydır neredeyse tam bir ay oldu bakın. Şubat ayının TDI verisinden sonra gelen her veri piyasayı ciddi anlamda baskı altına aldı. Bu bir aylık süreçte
piyasanın hoşuna gidecek bir veri maalesef gelmedi. Ve çok uzun bir süre, yani bir ay dediğimiz süre uzun bir süre ve her gelen veri baskıyı derinleştirdi. Bu da FED faiz ihtimalini 25 pipsten neredeyse 50 pipsin olarak değişeceğini piyasa fiyatlamaya başladı. Hani ne kadar bu baskının şeyini anlamak için mesela bir Euro USD'yi açayım. Günlüğüne bakın, tam bir ay önce şuradaydı. Hatta buraya da bir fiyat etiketi koyayım. 1.32'den 1.05.32'ye, yani tam 500 puan Euro USD'de bir düşüş gerçekleşmiş. Hani baskının etkisi anlaşılsın diye bunu açıyorum ve portföyler ciddi anlamda elinde pozisyon bulunduranlar için ciddi anlamda bir erime gösterdi. Ki bu benim portföyüm için de geçerlidir. Benim buradaki büyümem yaklaşık %300'dü. Şu anda %100'e kadar düşmüş vaziyette. Hani kolay değil. Elde pozisyon tutmak, o pozisyonları taşımak kolay değil. Muhtemelen bu bir aylık süre içerisinde birçok arkadaşın FX hesabı da patladı. Ama benim stratejimde stop loss noktası olduğu için hesabım patlamasa da gene de ciddi bir kardan, realize edilmemiş kardan zarar ettim. Şimdi inşallah ayın 10'una kadar gelecek olan tekrar TDI verisiyle birlikte portföyler tekrar değer kazanmaya başlar. Kötü bir verinin gelmesini istiyoruz, bekliyoruz. Beklentimiz gerçekleşirse inşallah rahatlayacak. Zaten sonsuza kadar bir baskı oluşmaz. Yani sonsuza kadar bir enstrüman düşmez veya da çıkmaz da. Yani bu Euro USD'nin özelinde konuşuyorum. Bu 1.10'a geldiğinde zaten bir videoda bahsetmiştim. Hani 1.10'u ha deyince geçmesi mümkün değil. Ama açıkçası bu kadar sert bir düşüşün geleceğini de beklemiyordum ama geldi. Bundan sonra dediğim gibi bir 10 gün kaldı. 10 gün içerisinde önemli veriler inşallah kötü gelir. Ve tekrar herkesin portföyü rahatlar. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Önemli bir gelişme olursa tekrar videoya ek yaparım. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.